gönülle ben nasıl yaşayacağım? Karavana hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Kalktım, dedim ki bir sabun yapayım. Öyle oturuyordum. Daha önceden aldığım malzemeler vardı. Bir türlü başlamaya karar verememiştim. Dedim ki bekle bekle nereye kadar? Zaten her şeyi geciktirmiyor muyuz? An bu andır dedim ve kalktım. Şimdi böyle duygusal bir girişten sonra yapacağımız şey umarım güzel çıkar çünkü bilemiyorum, ilk defa yapacağım. Şöyle küçük bir kitapçığı olan bir set almıştım daha önceden. El yapımı sabun seti diye geçiyor. İçinde 4 farklı tarif var. Bu tarifleri ben okudum önceden, değerlendirdim. Eksik malzemelerimi de giderdim. İçinden sadece böyle sabun bazlarını ve işte tuzları veriyorlar. Siz karıştırıp bir sabun elde ediyorsunuz. Bir tanesini anneme hediye edeceğim. Bakalım yapabileceğiz mi? İlk tariften başlayalım. İlk tarifte aslında bir kristal sabun elde etmeyi tarif ediyor. Bu sabun bazlarını eritip benmari usulü içine esans, renklendirici katıp katılaşmasını bekliyorsunuz. Daha sonradan kristal şeklinde kesiyorsunuz. Ben bunu biraz değiştireceğim. Annem daha önceden bir kabak almıştı ve orta liflerini ben lazım olur diye ayırmıştım. Onları kullanacağım. Yani kristal değil de lifli sabunu elde etmiş olacağız. Burada kristal sabun şekli olarak da şöyle gösteriyor. İkinci tarifimiz ise banyo tuzu. Bunun için kendi aslında içeriğini oranına göre vermiş. Bunları karıştırıyorsunuz. Daha sonra içine isterseniz işte esans, kurutulmuş yapraklar katabilirsiniz diyor. Ben nar çiçeği kurusu aldım. 3 tane bu arada ekstradan esans getirdim. Bir tanesi lotus yağı, bir tanesi buket çiçeği, bir tanesi de Japon kirazı kokusu. Onları da işte kullanmayı düşünüyorum. Yani bu banyo tuzu işte gözeneklerin arındırılmasına, kas gevşetmeye vesaire yarar diye böyle bir dipnot düşmüş. Üçüncü tarif ise şu şekilde katmanlı bir sabun yapmak. Ama ben bunu kullanmayı düşünmüyorum. Yani zaten o kadar materyalimiz yok bence. Aralarından bir tanesini seçin gibi bir durum aslında var burada. Son tarifimiz ise vücut peelingi. Bunu evden bulabileceğimiz malzemelerle yapacağız aslında. Yani hoşunuza giderse bunu siz de yapabileceksiniz. Vücut peelingi için malzemelerimiz ise toz şeker, greyfurt yağı, portakal suyu olabilir, başka bir meyvenin suyu olabilir. Esans tercihe göre. Ben aslında burada yazmamış ama ekstradan kahve ve tarçın getirdim. Yakışacağını düşündüğüm ve aslında peeling olarak güzel olabileceğini düşündüğüm için isterseniz bal da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi başlayalım hazırlamaya. Şöyle bir saçımı da toplayayım. İlk tarifimizde benmari usulü bir işlem yapacağız. En uzun süren sabun işlemi bu. O yüzden hemen başlayalım. Şöyle biraz su ekledim. Bu suda üstüne cezve ile sabitleyip benmari yapacağım. Hani dibine değmesin diye de şöyle bir metal kutu vardı, onu koyacağım. Bu sabun bazı dedikleri bir malzeme. Herhangi bir kokusu yok. Eşit parçalarda keserseniz işte erimesi kolay olur gibi önerilerde bulunmuşlar. Bir de der ki sabunu kesmek için bıçağı ısıtabilirsiniz der. Kristal sabun yapmak isterseniz de diyor, eritip renklendirdiğiniz bir bazın içine diğerini küp küp doğrayıp koyduğunuzda kristal desenleri oluşturacaktır diyor. Şimdilik ben öyle yapmayacağım. Şöyle koydum. Bu şekilde o olacak. Burada da ballarımız var. Çünkü donmuşlar, biraz erimesi lazım. İlk tarifimizde sabunun erimesi gerekiyor. O devam etsin. Şimdi ikinci tarifimizi yapıyoruz. İkinci tarifimizde de banyo tuzu tarifi var. İçeriklerini zaten vermişler. 70 gram deniz tuzu var. 140 gram magnezyum sülfat var. 10 gram da sodyum bikarbonat var. Bunları karıştırmamız gerektiğini söylüyor. Karıştırırken bir de der ki esans koyun içine. Lotus çiçeğini bir koklayalım bakalım, beğeneceğim mi? Ay çok güzel kokuyor. Buket çiçeğine bakalım.
Ay bu da çok güzel kokuyor. Japon kirazı çiçeğine bakalım. Yok. Japon kirazını beğenmedim. Buna buket çiçeği koyalım. Şöyle birkaç. İyicene karıştıracağız. Bir de der ki içine kurutulmuş şeyleri koyabilirsiniz der. Yaparken bir şeyleri çok ciddi olabiliyorum. Suratım bir düşüyor. Farklı. Ya size de oluyor mu? Böyle bir şey yaparken, hele ki böyle ritmik bir şey yaparken beynim sürekli düşüncelere dalıyor. Farklı farklı düşüncelere dalıyor. Değişik. Ne düşünüyorsun bu kadar? Dünyayı sen mi kurtaracaksın Buket diyorum. Sonra bir bakıyorum başka bir şey düşünürken buluyorum kendimi. Neyse. İnsanlık hali. Sonra ne yapıyorsun? Hayata devam ediyorsun. Evet, kavanozumuza dolduralım. Bu arada güzel kokuyor. Düşünsenize şöyle küvete doldurmuşsunuz. Küvet nerede bulacak? Şuraya leğen dolduruyormuşum. Ya da şişme havuz. Şişme havuz doldurup içine bundan koyup şöyle bikinilerle. Ama kış geldi. Neyse yaza yaparız. Çok eğlenceli olur. Evet. Banyo tuzumuz hazır. İpuçları kısmında diyor ki verdiğimiz baz sabun 68 derece civarında erimeye başlar diyor. Ve diyor sabun bazının kaynamamaya başlaması gerekiyor. Eğer ki kaynamaya başladıysa yani fokur diyorsa sabun bazı o yanmış anlamına gelir diyor ve kullanılmaz. En iyi esans koyma derecesi de yine 50-70 arasıymış. Şu an 72 derecelerde. Ben bunu biraz düşmesini bekleyeceğim esansı katmak için ki kokusu bozulmasın yani düzgün olsun. Bekliyorum şimdi. Şey diyormuşum. Bakırda hazırlayınca negatif enerjileri temizliyor. Şaka şaka. Öyle bir şey bilmiyorum. Şöyle derecemiz 70'in altına düşmeye başladı. Ben buna lotus çiçeği kullanacağım. Bolca koydum. 2 tane kap çıkardım. Pembeden eklemek istiyorum ben. Yani kırmızı diyor da az katarsak pembe olur diye ümit ediyorum. Bakalım. 2 damla oldu. Harika olsun. Şimdi buna da biraz mor elde edelim. Bir damla koysak olur mu? Vallahi olmadı gibi ya. Biraz daha pembe koyalım. Çok mavileşti. Kafama göre yapıyorum bakalım inşallah olur. Ya aslında cam bir malzemem olsaydı tam net görebilirdim rengini ama şu an mor oldu bu arada. Bence oldu. Bak. Mor oldu işte oldu. Yani birazdan mavimsi bir mor oldu. Koyu mor oldu bu da. Bu tamam buna yetmiş. Bunu şimdi bekletelim. Bu böyle kurusun. Katı sabunlarımızı da yaptık. Şimdi hepimizin evde yapabileceği son tarif olan vücut peelingi ne yapacağız şimdi birlikte? Ne kadarmış bu? Hadi terazi kullanayım. O kadar terazi dedi. Hiçbir yerde terazi kullanmadım. Çünkü her şeyin gramajını vermişler. Bunu kafama göre yapıyorum. Şimdi normal şartlarda 200 gram toz şeker, üzerine 21 gram bal. İsterseniz diyor turunçgillerden bir meyve suyu. Bende ne varmış? Şekeri koyduk. 120 gram şekerim var. İçine ben kahve koyacağım. 5 gram kadar kahve koydum içine. 4-5 gram kadar tarçınım var. Onu da koydum. Güzel kokuyor. Bal koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar bir bal. Benim balım donmuş. Siz daha akışkan bir bal koyarsınız. Ve de yarım portakal fazla gelebilir. Şöyle çeyrek portakal. Bakalım bu yetecek mi ama önce ona bakalım. Esans da koyacaktık. Gerçi size bir şey diyeyim mi? Of, portakal, tarçın, kahve. Hiç esanslık bir şey kalmadı.
Vallahi hiç esansa gerek yok. Vallahi yetti biliyor musunuz? Çeyrek portakal suyu, 10 gram kadar, yani bir yemek kaşığı kadar bal, 5 gram kahve, Türk kahvesi kullandım. 5 gram tarçın koydum. Vallahi şahane bir tane vücut peelingi yaptık ya. Ben bunu daha önce niye yapmışım? Bu kadar basit olduğunu bilmiyordum. Bak. Bak görüyor musun? Şuna. Bak. Böyle bir kıvam. Krem kıvamı. Bilirsiniz zaten ya. Bakayım. Tadı da güzel oldu. Tam böyle almalık kaşık olsun da buna. Ben etrafı toparlayayım. Geliyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Güzel bir süreçti, eğlenceli oldu ve gerçekten de hani kullanabileceğim şeyler yapmış oldum. Şu şekilde katı sabunlar yaptım. Lifli. Acayip güzel kokuyor. Gerçekten şöyle görebiliyorsunuzdur umarım. Mor renkte. Böyle pembe bir tanesi de. Oh, çok güzel kokuyor. Banyo tuzu yaptık. Şu şekilde. Ve bir kavanozda şöyle annem hazırladı. Bu arada bunu böyle açık bıraksanız mis gibi kokar içerisi. O da ayrı bir mesela, yani oda kokusu gibi de kullanılabilir bence. Son olarak evdeki malzemelerle yapabileceğiniz şöyle güzel bir vücut peelingi. Ballı tarçınlı kahveli bu. Çok güzel oldu. Çok güzel kokuyor. Tarçın kahvenin kokusunu kırıyor ve daha böyle kullanılabilir bir tonda kokusu var. Sadece kahve olduğunda biraz sert gelebiliyor. Tarifleri beğendiyseniz ve Instagram'ınızda paylaşırsanız beni de etiketlemeyi unutmayın. Bu beni çok mutlu eder. Instagram sayfamı buraya bırakıyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Lastiğinize taş değmesin dostlar.